Merhabalar, Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir ıslak kek tarifi hazırladım. Bol soslu ve sosunu harika bir şekilde sünger gibi içerisine çeken nefis bir kek oldu. Kekin püf noktalarını sizlerle paylaşıyor olacağım. İsterseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Tarifime öncelikle kullanacağım kek kalıbını yağlamakla başlıyorum. Kalıbın içerisine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağını ekledim ve fırça yardımıyla her tarafını yağlıyorum. Her tarafını güzelce yağlayalım ki kekimizde yapışma olmasın. Kalıbımı iyice yağladıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı un serpiştiriyorum. Ve unun her tarafa gelmesini sağlıyorum. Kalıbımı hazırladıktan sonra dolapta bekletiyorum. Kek harcım için kabımın içerisine 1,5 su bardağı şeker ve 4 adet yumurtayı ekleyip öncelikle bu malzemelerimi köpürene kadar mikser yardımıyla çırpıyorum. Bu aşamalarımız çok önemli. Kekimizin sünger gibi olup kabarması için güzelce karıştıralım. Şekeri ve yumurtayı köpürünceye kadar çırptım. Kalan malzemelerimi sırasıyla ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı oda ısısında ılımış olan yoğurdu ekliyorum. Ve üzerine unumu eliyorum. Eleğin içerisine unu ekledikten sonra üzerine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekleyip eliyorum. Malzemelerimizi mutlaka eleyerek kullanalım ki hava kabarcıkları kekimizin kabarmasını sağlasın. Unu eledikten sonra içerisine 3 tepeleme yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ve mikserin en düşük devriyle çırpıyorum. Bu aşamadan sonra el çırpıcısı da kullanabilirsiniz. Malzemeleri şöyle bir karıştırdıktan sonra kalan unumu da eliyorum. Ve yine dikkatli ve yavaş bir şekilde kekimi karıştırıyorum. Kek harcımı yeteri kadar karıştırdım. Kek harcımı kenarını köşesini topladıktan sonra hemen size şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamımız gayet güzel oldu. Dolapta bekleyen kek kalıbımı aldım ve içerisine hazırlamış olduğum kek harcımı döküyorum. Kek kalıbım çok büyük, 6 yumurta kullanılacak şekilde kekleri de alıyor. O yüzden daha küçük kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Kek harcımı döktükten sonra şöyle sağa sola bir sallıyorum. Ve kekim artık pişmeye hazır. 175 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişiriyorum. Kekimiz fırında pişerken sosunu hazırlıyorum. Sosu için tencerenin içerisine yarım çay bardağı şeker, 2 dolu yemek kaşığı kakao ekliyorum ve öncelikle kuru malzemelerimi karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 2 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve malzemelerimi karıştırıyorum. Sosumu güzelce karıştırdıktan sonra ocakta sadece şeker eriyinceye kadar ısıtıyorum. Şeker tamamen eridikten sonra sosumu ocaktan aldım ve içerisine 50 gram bitter çikolata, 50 gram da sütlü çikolata ekliyorum ve karıştırıyorum. Sosun içerisindeki çikolatam tamamen eridi. Hemen sosumu kenara alıyorum. Kekim de fırından çıktı. Yaklaşık 35-40 dakikada pişti. İçerisinin pişip pişmediğini kürdan yardımıyla anlayabilirsiniz. Kekim fırından çıkalı 10 dakika oldu. Sosunu güzelce çekmesi için her tarafını kürdanla deliyorum. Ve sosu dökmeden önce kekimi kalıbın içerisinde sallıyorum ki tabana herhangi bir yapışma kalmasın. Siz de mutlaka sosu dökmeden önce bu şekilde kekinizi hareket ettirin. Ilımış olan kekimin üzerine ılımış olan sosumdan gezdiriyorum.
Kekimiz sosunu çektikçe bir yandan da sosunu gezdirmeye devam ediyorum. Sosu size fazla görünmesin, tam ayarında oluyor. Ölçüde herhangi bir değişiklik yapmayın. Sosun tamamını verdikten sonra kekim tamamen soğuyuncaya kadar bekletiyorum. Kekimiz tamamen soğudu. Hemen sunum tabağıma ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde ters çevrildi. Son olarak ıslak kekin üzerine elimde bulunan çikolatadan benmari usulü erittim. Hemen şöyle bir gezdiriyorum ve süsleme yapıyorum. Bu tamamen isteğe bağlı. Islak kekim artık hazır. Şu an tamamen soğumuş durumda. Hemen bir dilim kesip sizlerle dokusunu paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi keserken bile bıçağımız yağ gibi kayıyor. O kadar güzel bir dokuya sahip. Islak kekimiz artık hazır. Gördüğünüz gibi harika görünüyorlar. Yumuşacık ve istediğimiz bol sosuyla harika bir kek oldu. Çikolatayı yoğun bir şekilde alabileceğiniz inanılmaz lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyor olacağım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.